Merhaba. Yaklaşık 10 dakikamız var ve bu sürede internete saçılan bir sürü yalan yanlış bilgiyi düzeltmemiz lazım. Gelin hemen başlayalım. Bazı konular bizde hiç eskimez. Hatta miras gibi kuşaktan kuşağa devreder. Yıl 1992. Milliyet Gazetesi Konuşan Türkiye köşesinde milletvekili maaşlarını vatandaşa sormuş. Maaşları ne kadar yüksek olursa o kadar iyi giyinir, kendilerine iyi bakarlar. Türkiye'yi temsil ettikleri birçok toplantılara katıldıkları ve gezilere çıktıkları için maaşlarının yüksek olması iyi olur. Saatçi Engin Bey adeta geleceğe seslenircesine itibardan tasarruf olmaz demeye getirmiş. İnşaat işçisi Muhittin Bey onların bir ayda aldığı parayı biz hayatımızda görmedik diyerek karşı görüş belirtmiş. Yani 1992'de de milletvekili maaşlarını konuşuyormuşuz, bugün de konuşuyoruz. Yetersiz demiyorum. Komik. Geçinebilir mi? 2200 lira asgari ücretin olduğu bir memlekette 22 bin liraya az bulmak komik. O zaman milletvekillerine asgari ücret verilsin. Yaşayabilen varsa milletvekilliği gelsin yapsın o zaman. Yardım toplamamız lazım halk olarak meclis başkanına. O benim vekilimse ben aslıyım. Yalnız artık yazılı medyanın vatandaşa böyle netameli konularda mikrofon tutmak gibi bir merakı pek yok. Vatandaş da kendi göbeğini kendi kesiyor diyeceğini sosyal medyadan diyor. Vekil maaşları konusunda da sosyal medyada uzun zamandır paylaşılan ve bize ihbar olarak gönderilen bir tablo var. Bazı Avrupa ülkeleriyle Türkiye'deki asgari ücret milletvekili maaşı oranları karşılaştırılıyor. 2018 Ağustos ayında atılan bu tweet'e göre Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, İspanya ve Yunanistan'da milletvekili maaşları asgari ücretin 3 ila 4 katı. Türkiye'de ise 14 katı. Bu tweet binlerce retweet ve beğeni almış. Facebook'ta da fena yürümüyor. Karşımıza yeniden çıktı, inceleyelim. Milletvekillerinin maaşı en yüksek devlet memuruna yani Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı'na eşit olacak şekilde belirleniyor. Aslında ek kalemler maaşı daha yukarı taşıyor ama hadi o kısmı pas geçelim. Vekiller maaşlarını 3 aylık olarak alıyor. Bu rakamda 2018 yılının son 3 ayı itibariyle brüt 69.340 lira, net 58.805 lira. Aylık 19.601 lira ediyor. 2018 yılında net asgari ücret 1603 lira olduğuna göre milletvekili maaşı asgari ücretin yaklaşık 13 katına tekabül ediyor. Brütten hesaplarsak 11 katı. Bahsi geçen diğer ülkelere bakalım. Fransa 5 kat, Hollanda 5 kat, İngiltere 4 kat, İspanya 3,5 kat ve Yunanistan 7 kat. Sonuç olarak sosyal medyada belirtilen fark tam olarak doğru değil ama ana fikir doğru. Kim ne kadar para alıyor konusundan devam edelim. Bu gönderiye göre ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin 4 katından fazla. Ayrıca doktordan çok imama sahibiz. Facebook ve Twitter'da 10 binin üzerinde kişi bu bilgiyi paylaştı. Önce en temel yanlışı düzeltelim. Bütün İlahiyat Fakültesi mezunları imam olmuyor. Dolayısıyla iki meslek dalındaki mezun sayısını karşılaştırarak buraya varamayız. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 153.128 hekim çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na kayıtlı imam sayısı ise 60.808. Bütçe konusu da yanlış. Resmi gazetede bütçe cetvelleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 10 milyar 445 milyon, Sağlık Bakanlığı'na ise 48 milyar 437 milyon Türk lirası ayrılmış. Ama bu paylaşımı tamamen çöpe atamıyoruz çünkü doğru olan bir iddiası da var. Cami sayısı gerçekten de hastane sayısından çok fazla. 2018 istatistiklerine göre Türkiye'de 88.681 cami bulunuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise hastane sayısı 1534. Paylaşıyoruz da neden paylaşıyoruz? Acaba uydurulmuş hikayelerin hoşumuza gitmesi, işimize gelmesi sebebiyle olabilir mi? O yanlış bilgi bizim mevcut fikirlerimizi ve inançlarımızı destekliyorsa kontrol etme işini daha az önemsiyor olabilir miyiz mesela? Bana öyleymiş gibi geliyor. Sırada adrese teslim bir yanlış haberimiz var. Ekteki video Hizbullah'ın Mirgünce Bas'a havale edelim o zaman notuyla bize gönderilmiş. Videonun Barış Pınarı Harekatı sırasında Afrin'de Türk askerlerinin eğittiği militanları gösterdiği iddiası doğru değil. Evet, bize ulaşan Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri Şerif Turgut bir noktada haklı. Hizbullah da bu selamı kullanıyor ama bu video onların da değil. Video Mayıs 2018'de kaydedilmiş ve Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Afrin'de Türk Polis Akademisi tarafından eğitilen yerel güvenlik güçlerini gösteriyor. Peki selam? Ona da gelelim. O iş öyle Nazi selamı denip geçilecek kadar basit değil. Bu selamın kökeni Romalı askerlerin selamına dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar Amerika'da da kullanılıyor ve Bellamy selamı olarak anılıyor.
Orada da adını Amerikan öğrenci andının yazarı Francis Bellamy'den almış. Neyse, işin tarih boyutuna girip rol çalmayalım. Özetle Suriye'de de askerler arasında bu tarz bir selamlama geleneği olduğu biliniyor. Hatta selamı hem Özgür Suriye Ordusu hem de Suriye Ordusu kullanıyor diyor ve geçiyoruz. Buyurun, tarihten bir sarı yaprak daha. Bu takvim sayfası İsrail Devleti'nin kurulduğu gün olan 24 Nisan 1948'i zamanında resmi tatil olarak kutladığımızı, okulları tatil ettiğimiz kara tarihimizi gösteriyormuş. Takvim sayfasının orijinal olup olmadığını öğrenmek için ilgili kişiyle iletişime geçtik ama bir yanıt alamadık. Orijinalse de değilse de burada düzeltilecek iki konu var. 24 Nisan'ın tatil olma sebebi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda o zamanlar 2 gün resmi tatil yapılması. 24 Nisan tatil olmaktan 2012'de çıkmış. Ayrıca İsrail'in kuruluşu da 14 Mayıs. Boyu bücür, fitne fücur. Bu deyimimizi artık 12.000 kilometre uzağa Meksika'ya gönderiyoruz. Orada bunu hakkıyla taşıyacak biri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde müebbet hapis cezasına çarptırılan El Chapo yani bücür lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman bir polis çevirmesi sırasında yakalandı. Kartel üyeleri veliaht prenslerinin alınmasına delirip polis ekiplerini ateş etmeye başladı ve bütün kenti kaplayan bir çatışma çıktı. Gelişmeler sırasında sosyal medyada da olaylarla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Mesela Twitter'daki bu paylaşım on binlerce beğeni ve retweet aldı. Ama bu konu da böyle değil. Video Haziran 2019'dan bu yana internette paylaşılıyor. Kaynağı da dizileriyle ünlü Brezilya. Bu görüntülerin yer aldığı dizinin adı Arcanjo Renegado. YouTube'da sonu kesilmemiş halini izlediğimizde de mikrofon ve çekim aygıtlarını görebiliyoruz. Video Türkiye'den de paylaşım almıştı. Çukur dizisinden sahnelerin de Meksika'da Türkiye ile ilgili haber diye paylaşılmamasını umalım. Geçen haftanın Trump haberi parmesan peyniri içeriyordu. Bu haftanın Trump'ında ise mozzarella var. Bunu planlayıp Trump haberlerinde ürün yerleştirdiğimizi düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Gündem kendiliğinden peynirli geliyor. Üstelik de büyük haber siteleri kanalıyla geliyor. Hangileri derseniz. Sputnik, Cumhuriyet, T24, Yeni Akit, Milli Gazete, Bir Gün, Sözcü, Gazete Duvar, Aydınlık, Haber Global, Karar, Yeni Çağ başta olmak üzere muhtelif haber sitesi ve tabii ki sosyal medya. Bu kaynaklara göre Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 16 Ekim 2019 tarihinde birlikte basın toplantısı düzenlediği İtalyan Cumhurbaşkanı'na mozzarella dedi. Biz de heyecanla oturduk, basın toplantısının tüm kaydını YouTube'dan izledik. Today, it is my honor to welcome President Sergio Mattarella of Italy to the White House. Sonuç, adam mozzarella falan demiyor. Mattarella diyor ki bu da İtalya Cumhurbaşkanı'nın adı zaten. Paylaşanlar kontrol etme gereği duymamış, onu anladık. İyi de haberi ilk ortaya atan mozzarella'yı nereden duymuş? İlk paylaşım bu. Sözde Trump'ın İtalya Cumhurbaşkanı'na mozzarella dediği anda İtalyan çevirmenin yüz ifadesini gösteren bir fotoğrafmış. Başka da bir kayıt yok. Kullanıcı mozzarella'yı duymamış, uydurmuş. Haberi yanlış bilginin en yaygın türlerinden uydurma kategorisine koyuyor ve Donald Trump'tan devam ediyoruz. Bu Instagram paylaşımına göre kendisi konuşma esnasında "Ne mutlu Türk'üm" diyene şeklinde slogan atılınca hafiften korkuyor. Doğru değil. Daha önce aynı videonun "Allahu Ekber" diye bağırılan versiyonu vardı. Call up carrier to president. I guess I have to do it myself. I know it's not. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Facebook ve Twitter'dan hızını alamayıp MyNet'e kadar gitmişti. Onu da aldığı on binlerce paylaşım ve görüntülemenin gözünün yaşına bakmadan çürütmüştük. Bunu da onun yanına bırakıyoruz. Video 2016'da düzenlenen Daytona mitinginden. Tamamı YouTube'da bulunuyor ve 47. dakikasında sahneye atlamaya çalışan bir izleyicinin olaya sebep olduğu rahatlıkla görülüyor. Grip aşısı mevsimi geldi. Biliyorsunuz aşı dediniz mi ortalık karışıyor. Kategorik olarak aşıya karşı olanlar, bazı aşılara karşı olanlar, doktorlara "sen ne anlarsın bu işlerden" çekenler ve en güzeli homeopati diyenler. O kısımlara yalan savar baka dursun, bizim tarafta da şöyle bir iddia var. Terör örgütü sağlık ocağından geliyoruz diyerek çocuklara zehir enjekte ediyor. Facebook'ta 300 binin üzerinde kullanıcının paylaştığı iddia ilk olarak Ocak 2016'da ortaya atılmış.
O dönemde iddiaya konu olan örgüt de IŞİD'miş. Konuyu Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'na sorduk. Bu zamana kadar böyle bir ihbar almadıkları yanıtını aldık. İşimizi garantiye alalım diyerek Sağlık Bakanlığı'yla da görüştük. Oraya da böyle bir ihbar gelmemiş. Görüştüğümüz yetkili ayrıca sağlık birimlerinin evlere grip aşısı yapmaya gitmediğinin de altını çizdi. Haber uydurma. Ha tabii eğer günün birinde kapınıza aşı yapacağız diye gelen olursa da o kapıyı açmayın. Nijerya'da WhatsApp gruplarında havadan bulaşan Ebola virüsünden korunmak için tuzlu sıcak suyla yıkanmalısınız uyarıları dolaştığını biliyor muydunuz? Sanki sizin WhatsApp gruplarınızda da böyle yalan yanlış bilgiler dolaşmıyormuş gibi. Hep aranan büyük oyun galiba tam da oralarda bir yerlerde. Biz yanlış bilgiye gitmesek yanlış bilgi bize geliyor. İşte bu yüzden o telefonun her dediğine temkinli yaklaşmamız, önce kontrol etmemiz gerekiyor galiba. Bu hafta da ortalığı toparladığımıza göre vedalaşabiliriz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.